Ruhsal güçlerinizi geliştirme serimizin ikinci videosu ile karşınızdayım. Serimizin ikinci videosunun konusu ise telkin, yani otohipnozdur. Telkin, duyular dışı algılamalar ve parapsikolojinin en önemli konularından birisidir. Başlı başına bir araştırma konusudur. Telkinde amaç, bilinçaltına bir takım komutların verilmesidir. Bilinçaltının özelliğinden dolayı iletilen hemen her komut bilinçaltı tarafından derhal yerine getirilir. Çok kısa sürede olgunlaşmaya başlar ve gerçeklik algımızda yaratım sürecine girer. Derin bir gevşemenin sonucunda ulaşılabilen hipnotik bilinç hali içindeyken iletilen komutlar hem parapsikik alanda kullanılmış hem de eğitimden tıp alanına kadar çok çeşitli alanlarda insan yaşamına büyük yenilikler getirmiştir. Örneğin Bulgaristan'da Lazanov, bu metot ile öğrenim süresinin 50 kat kadar kısaltılabileceğini yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkartmıştır. Her insan telkin alma ve telkin verme yeteneğine sahiptir. Çünkü her insanın bilinçaltı mekanizması aynı prensipler doğrultusunda çalışır. Telkine en müsait durum ise bilinçaltının ortaya çıktığı derin gevşeme halidir. Derin gevşeme hali bir uyku değildir. Uyku ile uyanıklık arasındaki bir bilinç halidir. Beyin derin gevşeme halindeyken teta dalgası boyutundadır. Bilinçaltına bir takım komutları sadece derin gevşeme halindeyken, yani beyin teta dalga boyutundayken verilmez. Normal, günlük yaşantınızda bilinç düzeyindeyken de bilinçaltınıza komut verebilirsiniz. Fakat bu komutlar önce bilinç düzeyimize gidip belli bir oranda süzüldükten sonra bilinçaltımıza gittikleri için teta halindeyken giden komutlara göre başarı etkileri daha azdır ve hatta bazen hiç etkili olmayabilir. Bilinçaltımızın en önemli özelliklerinden bir diğeri ise hiçbir konuda muhakeme ve mantık yürütmeden çalışmasıdır. Yani bilinçaltımıza hangi komut giderse onu alır ve hayata geçirir. Olumlu ya da olumsuz gibi bir ayrımı gerçekleştirmez. Peki bu kendi kendine telkin metotlarını kullanarak neler elde edebilirsiniz veya hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Sebepsiz korkular, fobiler, öfke kontrolü sorunu, stres, depresyon, kekemelik, tikler, anksiyete, panik atak, bağımlılıklardan kurtulma, özgüven eksikliği, utangaçlık, içe dönüklük, topluluk karşısında konuşamama, kendini ifadede zorluk ve hatta kilo problemlerini de uygulayabilirsiniz. Kendi kendine telkin çalışmalarında ön hazırlık çok önemlidir. Öncelikle başarısızlık endişesini ve kendinizi güvensizliği üstünüzden mutlaka atın. Başarılı olacağınızı, verdiğiniz komutların bilinçaltınıza işleneceğine inanın. İkinci şart ise telkine başlamadan önce kendinizi değiştirmek istediğiniz noktalar ve hedefleriniz hakkında ayrıntılı bir plan hazırlayarak bunu defterinize mutlaka yazın. Peki kendi kendine telkin nasıl yapılır? Cümleleri nasıl seçmelisiniz? Ve ne kadar süreli telkine devam etmeniz gerektiği hakkında bilgiler vereyim. Kendi kendine telkin çalışmanızda ses kaydı almanız gerekmektedir. Ses kaydını 15-20 dakika sessiz bir şekilde aldıktan sonra hedefinize yönelik telkin cümlelerinizi kaydedin. Kuracağınız cümleler uzun, devrik ya da anlaşılması zor olmamalıdır.
Cümleleriniz olumsuzluk içermemelidir. Cümlelerin tamamı olumlu komutlar içermeli ve şimdiki zaman içerecek şekilde kurulmalıdır. Mesela özgüvensizlik konusunu ele alalım. Kuracağınız cümleler, kendime güvenmek istiyorum olarak değil, kendime güveniyorum, çok rahat konuşuyorum, yaşama güveniyorum, içimdeki güç her geçen gün artıyor şeklinde kurmalısınız cümlelerinizi. Ses kaydı alırken en fazla farklı 9 tane telkin cümlesi oluşturun. Cümlelerin her birini teker teker 5 kere tekrarladıktan sonra diğer cümleye geçmelisiniz. Ses kaydınızdaki telkin komutları maksimum 10 dakika olmalıdır. Bu süre zarfında her cümle 5 kere tekrar edildikten sonra diğer cümleye geçilmeli. Eğer ki tüm telkin komutları bittiyse en baştan devam etmelisiniz. Ta ki 10 dakika bitene kadar. Her bir cümlenin arasına 3 saniye süre bırakmalısınız. Kendi kendine telkinde başarılı olabilmeniz için derin gevşeme haline geçebilmelisiniz. Ruhsal güçlerin farkında mısın? Parapsikoloji, konsantrasyon ve korunma meditasyonu isimli videomda derin gevşeme haline geçme meditasyonu uygulayabilirsiniz. Kendi kendine telkini uygulamaya başladığınızda ilk başta uykuya dalabilirsiniz. Çalışmalarınızı ilerlettikçe uykuya dalmadan derin gevşeme halinde kalmayı başarabilirsiniz. Unutmayın, bilinçaltı siz onu neye ikna ederseniz önce onu yapar. Kendi kendine telkinde başarının kaç seanstan sonra geleceği, sizin derin gevşeme haline geçebilmeniz konusundaki başarınıza bağlıdır. Otohipnozda yani telkinde seçmiş olduğunuz belli bir konu üzerinde düzenleyeceğiniz seansların sayısı 25'i geçmemelidir. Günde sadece bir kere seans düzenleyebilirsiniz. 25 gün çalıştıktan sonra o konuyla ilgili telkin çalışmalarınızı durdurun ve bir ay bekleyin. Arzu edilen hedef bu bir ay içerisinde gerçekleşmemişse aynı konu üzerinde seanslarınıza tekrardan başlayabilirsiniz. 25 gün çalıştıktan sonra tekrardan bir ay ara verin. Tüm bu çalışmalarınıza rağmen hala hedeflerinize ulaşamamışsanız telkin konunuzu ve hedefinizi değiştirin. Çünkü henüz o seçtiğiniz konuda hazır değilsiniz demektir. Ve unutmayın, evrensel planda her şey siz hazırken size gelir. Telkinde 25 gün kuralı çok önemlidir. Düzenli olarak 25 gün boyunca seanslarınızı tekrar edin. Ve sonrasında bir ay ara verin. Kendinize inanın. Niyet edin. Sabredin. Niyetiniz size mutlaka gelecektir. Sevgiyle ve ışıkla kalın.